Tıpkı matruşka misali bazı ülkelerin içinde de ülkeler bulunuyor. Genel olarak bunlara ulus devleti dense de hepsi bu unvanı taşımıyor. Bu videoda bir ülkenin iç sınırları içerisinde var olan ülkeleri size anlatmaya çalışacağım. Bahsettiğim şey İspanya topraklarıyla çevrili olmasına rağmen Britanya deniz aşırı toprağı olan Cebeli Tarık veya Rusya içerisinde yer alan Türk özerk devletleri gibi bir şey değil. Mesela Rusya'daki federasyonlar iç işlerinde özgür olsalar da dış işlerinde bağlı olduğu ülkelere tabidir. Cebeli Tarık'ta ise durum çok daha farklı. Çünkü hiçbir şekilde çevrili olduğu İspanya ile ilgisi yok. Aksine tamamen İngilizlere bağlı. Biz statüsü tamamen bağımsız bir ülke olan ve başka ülkelerin sınırları içerisinde kalan ülkelere göz atacağız. Öyleyse kemerleri bağlayın. Yolculuğumuza başlıyoruz. 50.000 abone yolculuğumda bana yardımcı olmak istersen kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Seyahatimize Afrika topraklarından başlayalım. Tabiri caizse ülke içinde ülke kurulan bu sıra dışı yer Güney Afrika topraklarının tam ortasında kalan Lesotho. Özellikle İtalya'da bulunan şehir devletleriyle ülke içerisinde ülke olma durumuna alışık olsak da ebatlar ve yaşama koşulları göz önüne alındığında buradaki durum Avrupa'dakinden çok daha farklı. Dünyanın en zengin ekonomilerine sahip Avrupa'daki mikro devletlerin aksine Lesotho dünyanın en fakir ülkelerinden birisidir. Ebatları göz önüne alındığındaysa Güney Afrika Cumhuriyeti topraklarının içinde bulunan ve tamamen Güney Afrika ile çevrelenmiş bu ülke yaklaşık 30.355 kilometre toplam alana sahip. Bu da Lesotho'nun 38.000 kilometre büyüklüğe sahip olan Konya'dan biraz daha küçük olduğu anlamına geliyor. Bu iki yerleşim yerini nüfus açısından kıyaslayacak olursak ikisinin de 2.200.000 nüfusa sahip olması ilginç bir tesadüf olarak yorumlanabilir. Bu sebeple farz edelim ki Konya bağımsız bir ülke olsun. Dikkatinizi çekiyorum. Böyle bir şey yok. Sadece farz ediyoruz. Birebir ölçüleri ve nüfusuyla tamamen Lesotho gibi bir ülke olacaktı. Türkiye'nin tam ortasında ve Türkiye'den başka komşusu olmayan bir coğrafyaya sahip. Tüm ticaretini ise Türkiye ile yapmak zorunda olan bir ülke. İşte Lesotho bu sıra dışı özelliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan ülkelerden birisidir. Gelin Türkiye örneklerinden ayrılarak biraz batıya gidelim. Lesotho'yu Avrupa haritasına koyduğum zaman boyutlarının neredeyse İsviçre ve Hollanda kadar olduğunu söyleyebilirim. Fakat nüfus olarak Avrupalı ülkelerle kıyasladığımızda 2 milyonluk nüfusu bu coğrafyaya göre oldukça az. Lesotho'nun tarihi 19. yüzyılın başlarına kadar uzanır. Bir dönem tüm dünyaya yayılmacı politika gösteren İngilizlerin sömürgesiydi. Fakat 1. Moşuşu vizyoner bir liderdi. Bölgedeki çeşitli kabileleri birleştirip güçlü bir krallık kurmayı başardığı için kendi halkı tarafından ulusun babası olarak adlandırılıyordu. Bir nevi Atatürk gibi. Ülke 1966'da bağımsızlığını kazandı ve özgürlüklerinden bu yana Lesotho monarşi yönetimiyle krallar tarafından yönetildi. Ülkenin ekonomisi temel olarak tarıma dayalıdır ve nüfusun çoğunluğu geçimini tarım faaliyetleriyle sağlar. Bununla birlikte ülkenin büyüyen bir imalat sektörü de var. Öte yandan önemli bir tekstil ve giyim ihracatçısı. Ayrıca Güney Afrika'ya ihraç ettiği su ve hidroelektrik gibi zengin kaynaklarıyla da meşhurdur. Fakat bu kaynaklara rağmen yüksek işsizlik oranı ve nüfusun büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında yaşamasıyla dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Para birimi olan Lesotho lotisi neredeyse TL'den daha değerli. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama dünyanın en fakir ülkelerinin para birimleriyle para birimimizin eşdeğer olması beni çıldırtıyor. Her neyse, polemiğe girmeden yoluma devam ediyorum. Bunun dışında kültür ve gelenek açısından zengin bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Basotho battaniyesi bilinen bir zanaattir ve geleneksel giysi olan mokorotlo hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilen benzersiz bir kıyafettir. Lesotho, kanımca kendinizi yerel kültüre kaptırabileceğiniz, güzel manzaraların keyfini çıkarabileceğiniz ve otantik bir deneyim yaşayabileceğiniz bir ülke. İçinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen eşsiz kültürü, güzel manzaraları ve dost canlısı insanlarını deneyimleme ve ziyaret etmeye değer. Çünkü sıra dışı bir coğrafyaya sahip. Dünyanın en uzun noktalarından birisi. Yüksek rakımı ve dağlık arazisi nedeniyle gökteki krallık olarak bilinir. Bu güzel coğrafyadan uzaklaşarak şimdi sıradaki ülkelerimizin yer aldığı Avrupa topraklarına gidelim. Burası Fransa topraklarında yer alan Monaco Prensliği. Vatikan'dan sonra Avrupa'daki en küçük bağımsız ülke olan bu mikro devlet karasal anlamda tamamen Fransa tarafından çevrelenmişken ülkenin güney kısmı ise Akdeniz ile komşudur.
Yüz ölçümü sadece 5 kilometre kare olan Monaco, Monte Carlo'daki gösterişli kasinoları, limanları ve kraliyet ailesiyle ünlüdür. Yüz ölçümünü kıyaslamak gerekirse, bırakın ülke ya da herhangi bir ille kıyaslamayı, Türkiye'den örnek verebileceğim ilçe bile bulamadım. Fakat yapısı itibariyle bir liman ülkesi olan Monaco, koşu yapmak için tercih ettiğim Büyükçekmece kordonu kadar bir alana sahip ve buna rağmen yaklaşık 40 bin nüfusu var. Bu sebeple metrekareye düşen insan sayısı baz alındığında dünyadaki en yoğun nüfuslu egemen devlettir. Öte yandan bazı kaynaklar ülkenin 6 kilometre karenin üzerinde olduğunu söylüyor. Çünkü ülkedeki pek çok kıyı bölgesi sonradan denize beton doldurularak oluşturulmuş ve bundan dolayı ülkenin yüz ölçümü genişlemiştir. Yine de yürümeye kalksanız 50 dakikada tüm ülkeyi yürüyebilirsiniz. Bu ebatlar elbette şehir devletleri için şaşıracak bir durum değil. Tarihi de diğer şehir devletleri gibi yaklaşık 1000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Günümüzde coğrafi olarak her ne kadar Fransa topraklarıyla çevrilmiş gibi dursa da aslında Monaco'nun bir İtalyan şehir devleti olduğunu söylemek mümkün. Ülke neredeyse 500 yıl boyunca bir Ceneviz ailesi olan Grimaldiler tarafından yönetildi. Fransız işgalinden sonra 1861 yılında Monaco bağımsız bir prenslik haline geldi. Fakat bu sefer de 2. Dünya Savaşı'nda İtalyan ordusu ve Naziler tarafından işgal edildi. Günümüzde hala bağımsızlığını koruyan Monaco, 1962'de anayasada yapılan değişiklikle idam cezasını kaldırdı. Kadınlara ise oy hakkı sağladı ve temel özgürlükleri güvence altına almak için Monaco Yüksek Mahkemesi'ni kurdu. Bu yönüyle ilginç çünkü hemen hemen o tarihlerde Türkiye'de Adnan Menderes'in idamı gerçekleşmişti. Evet, Monaco farklı bir devlet ve bunu başka videoda detaylıca anlatacağım. O yüzden şimdi sıradaki ülkemize gidiyoruz. Bundan sonraki 2 durağımız da İtalya'da. İtalya'nın Roma şehrinde bulunan ve Katolik Hristiyanların yönetim merkezi olan Vatikan, dünyanın en küçük bağımsız devletidir. Vatikan'ın İtalya ile olan sınırı sadece 3.4 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Bu sınırlar içerisinde mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır ve devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir. Papa hem devlet başkanı hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. Bu yüzden Papa yasama, yürütme ve yargının da başkanıdır. Öte yandan Vatikan'ın 100 kişilik İsviçre vatandaşı ve Katolik olması şart olan İsviçreli muhafızlar olarak adlandırılan sembolik yapıda küçük bir ordusu var. Vazifeleri şehirden daha çok Papa'yı korumaktır. Diğer şehir devletleri gibi tarihleri uzun yıllara dayansa da 11 Şubat 1929'da Vatikan ile İtalya arasında imzalanan Lateran Anlaşması'yla bağımsız bir ülke statüsünü kazandı. Mazi 1000 yıla yakın olan bir başka ülke ise yine İtalya kara sınırlarıyla çevrili olan San Marino'dur. Bu mikro devlet milattan sonra 301'de kuruldu. 1164 yılında İmparator Frederick Barbarossa idaresinde Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bir parçası oldu ve papalıktan bağımsızlığını kazandığı 1463 yılına kadar çeşitli soylular tarafından günümüze kadar yönetildi. Napolyon İtalya'yı tamamen işgal ettiğinde bile San Marino'yu saldırmayı tercih etmedi. Aksine İtalya'dan kazandığı toprakları bu ülkeye vermeyi istese de San Marino bu toprakları kabul etmedi. Ülkenin ordusuna bakacak olursak modern dünya ordularına kıyasla çok ama çok yetersiz olduğunu söylemek mümkün. Dünyanın en küçük ordularından birine sahipler. Hatta ulus topraklarının güvenliği İtalya Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluğundadır. 2004'ten bu yana NATO üyesidir ve bu yüzden NATO'nun imkanlarına da sahip diyebiliriz. Ordusunu bu kadar kötülediğime bakmayın. Bu küçük ülke askeri alanda yetersiz görünse bile aslında son derece gelişmiş bir yer. Kişi başına düşen gelirde gayri safi yurt içi hasılayla dünyanın en zengin ülkeleri listesinde 11. sırada bulunuyor. San Marino'nun tarihini ve ekonomisini detaylı bir videoda anlatmıştım. Daha fazla bilgi sahibi olmak istersen o videoyu izlemeni öneririm. Videoyu bitirmeden önce bir duyurum olacak. Yakın zamanda Twitch'te yayınlara başlayacağım. Aşağı Twitch sayfamın linkini bırakıyorum. Burada canlı yayın açmamı isteyen ve beni destekleyecek dostları oraya bekliyorum. Videoyu toplamak gerekirse San Marino, Lesotho, Vatikan ve Monaco kendi içlerinde özel ülkeler. Kah tarihi, kah coğrafyası ve stratejik önemiyle dünya üzerinde var olan benzersiz ülkelerdir ve sıra dışı konumlara sahiplerdir. Bir matruşka misali, ülke içinde kurulan bu ülkelerle alakalı fikirlerinizi yorumlarda belirtin lütfen. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.